Evet gençler, yine geldik bir solukta olayımızın başına. Şimdi genç arkadaşlarım, tabii ben ortalıkta yoktum. Dediniz ki bu adama ne oldu? Bu adam nereye gitti? Bu adam nerelerde? Buradayım. Size çok acayip bir firmware tanıtacağım. Sponsorum aynı zamanda. Aynı zamanda size bunu nasıl satın alabileceğinizi de anlatacağım. Bu basit bir M5 stick'i bayağı bildiğiniz neye çeviriyor? Hyper Zero'ya. Tabi ilave modüllerle. İlk etapta yapmamız gereken şey bunu aramak. Ben linkleri aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Doğrudan ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına bütün linkleri bırakacağım. Burada anlattığım, gösterdiğim içeriklerin olduğu linkleri aynı zamanda videonun sonunda izleyiciler için bir ürün var. Diğer fasulyenin faydalarına. Sağlık problemleri atlattım. Biraz tatil yaptım. Dinlenmek benim de hakkım olduğunu düşünüyorum. Onun ardından bir takım sağlık problemleri atlattım. Sınava girdim falan. Böyle olaylar. Olarak ben kendimi gösteremiyorum. Kameramda bir sıkıntı var. Onu da gidereceğim yakın zamanda. Gençler, elimizdeki firmware normal M5 Burner'da bulunmayan, sadece dışarıdan yapabileceğiniz bir firmware. Şöyle başlayalım anlatmaya. Google'da kısa bir arama yapıp işte Portal Hack Firmware Download yazsanız doğrudan karşınıza çıkacak olan bir site var. İşte budur arkadaşlar. Burada tüm şeyi görebilirsiniz. Binary dosyası dahil. RX modülünün nasıl bağlandığını vesaire hepsini size gösteriyor. Burada işte firmware ile ilgili videolar var. Aynı zamanda benim Instagram'da, YouTube'umda da var. İçinde neler olduğu, firmware'in bu şekilde buradan edinebiliyorsunuz. Nasıl kullanıldığına dair de bilgiler var. Satın almak istediğiniz zaman buraya tıklıyorsunuz. Burada işte mail adresinizi giriyorsunuz. İlk mail size order alındı, oluşturuldu diye geliyor. İkinci mailde artık satın alabileceğinize dair ama yapılması gereken bazı işlemler var. Bu arada burada transmitter ve receiver'ın nasıl antenlerin nereye yayınlanacağı, modüller falan. Zaten detaylı olarak da Discord linki var. Discord'a girerseniz doğrudan Discord üzerinden de yapımcı ekiple iletişime geçip sorunlarınızı belirtebiliyorsunuz. Ben de Discord'da varım zaten. Ben de ekstra yardımcı olabiliyorum. Giriş yaptıktan sonra bu arada Linux'ta randıman alamazsınız. Çalışmıyor. Sadece Microsoft Windows'ta çalışıyor. Mozilla ve Chrome'da çalışıyor site. Siteden doğrudan indiriyorsunuz firmware indirirken. Buradan aldınız, satın aldınız diyelim. Her şey tamam, okey. 10 numara 5 yıldız. Buradan aldınız. Sonrasında size bir mail geliyor. Mailde gördüğünüz gibi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Aktivasyon kodları aşağıda, göstermiyorum. M5 Stick C Plus için link burası. Buraya tıklayıp erişebiliyorsunuz doğrudan. Onu da açıp göstereyim. Direkt buradan mesela Plus 2 için böyle. Böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Açtığınızda burada işte son versiyonu seçebiliyorsunuz. Bunu seçtikten sonra USB ile cihazınızı bağlamanız gerekiyor bu arada. Data transfer için bir kabloyla bağlamanız gerekiyor. Kendi üzerinde gelen kabloyla bağlayabilirsiniz. Mesela bakın. Ben Linux kullandığım için burada bunu kullanamazsın diye uyarı veriyor bana. Siz bunu bağladıktan sonra burada buraya lisansınızı giriyorsunuz. Ekliyorsunuz. Lisans key'inizin aktif olup olmadığını burada sorguluyor. Daha sonra connect deyip install yapıyorsunuz. Connect'te size şurada bir pencere çıkartacak. Bu pencerede portunuzu seçiyorsunuz. Sonra install diyorsunuz. Install dediğinizde M5 Stick C Plus cihazınıza bu firmware'i kurmaya başlıyor. Bunun İlk kurumunda HWID verecek size. Bu HWID'yi ekranda yazan ID'yi götürüyorsunuz Discord kanalına. Masterbuds'a Hi bro respect gönderiyorsunuz HWID'yi. İlk kurulumdan sonra gelen 24 saat ya da 48 saat maksimum. Onu aktif edip size haber veriyorlar. Ya da siz denemeler yapabilirsiniz. Tekrar kurup gönderilen key ile bunu aktif ediyorsunuz. Bunu kullanmaya başlıyorsunuz. Peki bize ne gibi olanaklar sağlıyor? Birkaç deneme yapalım. Açıyorum.
Böyle patlarsa bunu randıma alamayız bir saniye. Açtıktan sonra önünüze böyle bir menü geliyor. Buradan mesela infrared seçerseniz ayar brut dediği televizyon açıp kapamaya yarıyor. Klimalarda falan daha denemedim henüz. Bu aynı şekilde ışıklara açıp kapamak için. Bu ayar modülü takabiliyorsunuz buradan. Bu modül için geçerli. Learn yapabiliyor. Repli yapabiliyor. Scanner var. Data scan var. SD kart bağlayabiliyorsunuz. Yine aynı porttan. Custom içinde kayıtlı olanları doğrudan görebiliyorsunuz. Traffic lights ayarı var. Bu ne kadar geçerli olur bilmiyorum ama trafik ışıklarında beklerken algılayan sensörleri etkilemek için galiba ben zaten kullanabilse ve bunu tavsiye etmiyorum. Night Camera Jam gece görüşlerinde bir çeşit yüzünüze yakın tutarsanız o kızılötesi görüşte bir parlamaya sebep olup görünmemenizi sağlıyor. Bekliyorum. Boyutta geldim. Bunları biliyorsunuz zaten. Bunlar çoğu yerde var. Bu Rubber'daki bunların hepsinin Reels'te ve Shorts'ta videoları mevcut arkadaşlar. Bununla alakalı. Oralardan bakabilirsiniz. Ben de videoya ekstra onları bırakırım. Bu da Bad USB yine. iOS Crash, Android Crash. Android Crash'te telefona cihaza bağlamanız gerekiyor Bluetooth'ta. Daha sonrasında cihazı crash edip kullanılması hale getiriyor. Wi-Fi'ye girdim. Wi-Fi hack kısmına tıkladığınız zaman burada scan Wi-Fi edip de oradan Wi-Fi ağlarına saldırabiliyorsunuz. Hani farklı access point'ler açıyor. Rickroll şarkının sözlerini access point'ler açarak gösteriyor. Random şekilde ediyor. Portal dediği de fake bir portal açıyor. Google Mail ve şifre istiyor bağlanması için. Onları da göstermeyeceğim. Çünkü bu YouTube kurallarına aykırı. En sevdiğim kısım burada. Şimdi RF paylaşacağım. Radyo frekans mesela televizyona anten bağlıysa anten sinyallerini jam edebiliyorsunuz bununla. Bunun için de bazı modüller gerekli. TX ve RX modülleri. Bu modülleri de göstereceğim birazdan. Remote jam doğrudan uzaktan kumandalı kapılar, işte bu garaj kapıları, araç anahtarları vesaire bunları. Bunda şöyle bir şey var. Bunu açtığınız zaman bu doğrudan bağlanıyor. Wi-Fi access point açıyor bir tane. O access point'ten giriyorsunuz. 192.168.4.1 girip arayüze bağlanıyorsunuz. Arayüz üzerinden yönetiyorsunuz bunu. Scanner etrafı scan ediyor. Grabber sinyal yakalayıcı. 433 MHz kullanıyoruz. Çünkü bütün araç anahtarları, kapılar vesaire serbest bir frekans olduğu için 433 MHz kullanıyor. Yani 433 ile 315 aralığında. Yani çoğunluğu 433 MHz kullanıyor. Bu Grabber işte o sinyali yakalıyor. Birazdan uygulamalı göstereceğim ben araba anahtarıyla. Repli ile sinyali yolluyor. Record kayıt ediyor. Bunun için SD kart gerekiyor sanırım ama Grabber ve Repli için hani anında yapacaksanız bununla ilgili herhangi bir şeye gerek yok. Record Repli kayıttan yürütme var. Copy, send. Bunların hepsi yine elinizde işte belli şeyleri arşivleyip anahtar kodlarını arşivleyip tutmanızı sağlıyor. Daha sonrasında bunları kullanabiliyorsunuz. Burada Parking Gate brute force'ları var. Yine modülle yapabileceğiniz. Tesla şarj kapağı açma var. Şeydeki gibi, Flipper Zero'daki gibi. Komple zaten Flipper Zero menüsü neredeyse aşağı yukarı. Bu arada bu cihaz $15 civarı, 15-20 dolar civarı. Flipper Zero $250. Böyle bir şey olması lazım. Burada çeşitli kapı sistemleri ve şeyler için RF ile kontrol edilen brute force, audio jam var, keyless'lar, CC1101 var. Bu şekilde RF menüsü mevcut. Şimdi bekledim. NFC'ye giriyorum. NFC scanner var burada tarama için. Bunun için de ayrı bir modül takıyorsunuz. Birazdan hepsini tek tek dönüp göstereceğim. NFC ile açılan kapılara brute force yapıyor. Aynı modül üzerinden. Klonluyor taginizi. Replay ediyor daha sonra. Önce klon ediyorsunuz. Daha sonra modül vasıtasıyla taginizi okutuyorsunuz. Detection dediği mesela çevrede üzerindeki bu modül sanırım bunun için yeterli. Bu normalde işte bankamatiğe mesela ATM'e gidiyorsunuz. Orada herhangi bir şekilde o kartı kopyalayacak bir cihaz var mı onun taramasını yapıyor. Bu Pavnagochi diye bir cihaz var. Wi-Fi ağlarını tarayıp handshake'lerini yakalayan.
o cihazlardan etrafta var mı onu tarıyor. Yine Wi-Fi üzerinden yapıyor büyük ihtimalle. Bu da etrafında çalışan herhangi bir Flipper Zero var mı? Sinyallerinden onu tespit edip size bildiriyor. Sırada ne var? Smartphone ilk az önce gördüğünüz geri dediğiniz zaman ekranda ilk açılan. Shop kart dediği bu yurt dışında şeyler var. Alışveriş arabaları var. O alışveriş arabalarına unlock ediyor. Açılmasını sağlıyor. Tekerlerine çünkü para atmadan ya da bir şey okutmadan çalıştırılmıyor. Onu Electromagnetic Pulse Generator diye yazılmış. Bu şuradaki pinden 5 volt yazan yerden dışarıya 5 voltluk bir akım veriyor arkadaşlar. Bu akımı işte yönlendirip dilerseniz bir tane USB vasıtasıyla USB killer olarak falan da kullanabileceğinizi düşünüyorum. Daha denemesini yapmadım. Sound noise işte gürültü light tepesindeki aslında kızılötesinin kullandığı LED'i aktif ediyor. Bak mesela bu kötü. Burada şey bulup orada kaldığımız yere devam edelim. GPS info değil sizin konum bilginiz arkadaşlar. Yalnız bu konum bilgisini almak için de GPS modülü bağlamanız lazım ekstra. Burada da settings, klasik işte rotation, startup menüsü bing 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 diye bir ses yapıyor. O sesi yok etmek isterseniz yine burayı kullanabiliyorsunuz falan filan. Şimdi şeyi göstereyim size. RF modüllerini göstereyim. Şimdi buna bu modüller bu cihazda kullanılamıyor arkadaşlar. Onun yerine bu modülleri kullanıyoruz. Tabii daha iyi antenler takılabilir. Ben testleri yapmak için bu şekilde. Bunlar 433 MHz. Bu RX yani bu yakalayıcı. Bu da dağıtıcı modül. Bunu daha iyi lehimleyip hani böyle jumper'la da kullanabilirsiniz. Daha iyi lehimleyip direkt cihaz üzerinde de kullanabilirsiniz. Farklı. Bunda gördüğünüz gibi böyle bağlantı var. Bu bağlantıyı zaten Masterbus'ta göstermiş çoğu yerde nasıl yapılacağını. Bu jumper'la bu bağlantıyı nasıl yapacağınızı ben size hafiften bir anlatayım. Yeşil kabloyu takip ederseniz yeşil kablo buraya, mavi kablo böyle, mavi kablo buraya, mor kablo da 5 volta. Bunları buraya bağladıktan sonra gençler dönüyoruz cihazımıza. Bunu nasıl kullanacağız? Şimdi bak ben buradan RF tool'u seçtim. Grabber diyorum. Şöyle göstereyim. Grabber diyorum. Anahtarım nerede? Araba anahtarım var bir adet. Yapıştırıyorum buraya. Hop, yakaladı. Bunu cihazı kapatırsanız bu grab ettiği sinyal gidiyor gençler bu arada. Haberiniz olsun. Bunu sonra söküyorum buradan. Bunun bağlantısını yine şöyle göstereyim. Dışa gelecek şekilde takıyorsunuz. Burada sinyali grab ettiniz mi? RF Tools'a geldim yine. Diyorum. Ready for reply diyor. Hop. Şimdi o sinyali atıyor. Bunun da videosu var. Ben bunu pencere panjurları RF'ti bizim. O pencere panjurlarında yapmıştım. Sinyali gönderdikten sonra size Simon Sent diye mesaj gönderiyor. Aynı şekilde RF Tools'a geldiniz.
Tesla gördünüz. Yine buradan bak tekrar göndermek isterseniz yine press ediyorsunuz. Kendisi otomatik her basışta sinyal gönderiyor. Şimdi ne deneyelim? NFC RFID deneyelim. Çıkarıyorum modülü. Modüllerin nasıl bağlanacağını da göstermiş olduk. RFID modülümüz daha kolay. Kendi modülü olduğu için, M5 stack üretim bir modül olduğu için RFID 2 modülü. Buradaki pinlere oturtmalı. Benim RFID kartlarım vardı, bir saniye. Buradan mesela RFID menüsünden basit bir işlem seçiyorum. Bağlı zaten. Scanner diyelim. Hop, scanning diyor. Cihaz burada. Tuttum, tutar tutmaz yapıştırdı, aldı. Yine böyle bu şekilde giriş kartları, bunun gibi giriş kartlarını kopyalayıp kullanabiliyorsunuz. Ya da doğrudan grab edip bu cihazı böyle tut arkasına, kapıya okut geç. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Bunun yanında kendi mesela infrared'i var üstünde. Infrared'e daha henüz AVX modülü almadım infrared için. Infrared olduğu için kendi üzerindeki infrared'i kullanıyorum şu an. Mesafesi biraz kısa, 5-10 metre kadar, ama mesela double modüller bu büyüklükte. Yine bunları bunun gibi aynı şekilde bağlıyorsunuz. Onu doğrudan bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Ama gerek yok bana için. Yani Kartputer da var. Kartputer'da kumanda şeylerimize opsiyonları olan bir uygulama var. Bu anten bunun için mesela düşük. Bunun için önerilen minimum anten 5 ila 7 santimlik yay anten arkadaşlar. İnternetten de bunları aldığınız yere bunu AliExpress'ten alabilirsiniz. Şu şekilde yay antenler kullanmanız daha sağlıklı. Daha bakır sarım yay antenler de var. Sonra bırakayım, bunlarla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Bu cihaz mesela burada tek coil var. Bu coil çift olduğu zaman 315 MHz oluyor. Ona dikkat edin. 433'te genelde böyle tek sarım coil var. Deneyimlemeyi kendiniz yapabilirsiniz. Ama ben böyle bunları kullandığım için kısa mesafe testlerde benim için daha o kadar bir antene gerek yok. Hatta bunu biraz daha kapsam alanını genişletmek istiyorsanız açık alandaki 14 santime kadar çıkabilirsiniz anteninizle. 14 santimlik antenler de iyi iş yapar. Onun haricinde sponsorluğu geçtim. Benim hoşuma gitme sebeplerinden bir tanesi bu cihazı bunun doğrudan Flipper Zero'ya çeviriyor olması. Çünkü Flipper Zero çok büyük bir pazar yarattı kendine bir anda, ama bir anda bitecek çünkü arkadan böyle cihazlar yetişiyor. Zaten bu geliştirici ekip de bu firmware'in geliştiricisi olan ekip de şu an başka bir cihaz üretimi düşünüyor. Öyle bir planı var. Geliştirmeni yapıyorlar. Ben doğrudan zaten görüşüyorum. Benim de sponsorum kendileri. Arkadaşlar, eğer bu şeyi almak isterseniz normal fiyatının yarısına bilirsiniz. Bende bir kod var. Bu kodu almak isteyen arkadaşlarla paylaşabilirim. Daha ucuza almaları için. Çünkü ürün TL olarak biraz pahalı gelebilir. Gerçi toplasan bu 15 Flipper Zero gibi modülleri de sayarsan 45-50 euroya bir Flipper Zero gibi cihazın oluyor. Türkiye vergi ve yurt dışı alımları konusunda bazı şeyleri değiştirmiş, onu duydum. Teknoloji meraklısı arkadaşlara sabır diliyorum o konuda. Sormak istediğiniz bir şey olursa benimle Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Bu firmware'in tanıtımı bu kadar. Bak, çok afilli, kapatayım. Açılırken çok afilli açılacak bak. Ya. Çok tatlı filmler yapmışlar. Elinize sağlık. Respect Masterbots. Evet arkadaşlar, beni göremediniz bu videoda. Ben de videoları biraz aksattım ama yine eski hızımda devam edeceğim. O zaman ne diyoruz? Bir dahaki videoda görüşünceye dek
de kendimi göstereyim. Video sonunda böyle güzellik yaptı desinler. Bir dahaki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın gençler.